Hayatınızın en karanlık gecesini yaşadığınızı düşündüğünüz o an, aslında en parlak sabahınızın hemen öncesi olabilir mi? Bir gece yatağa işsiz, beş parasız ve geleceksiz olarak girip, sabahına milyarder bir ikon olarak uyanmak sadece masallarda mı olur? Bugün size kaderin yönünü tek bir sessiz hareketle değiştiren, modern dünyanın en büyük dijital kül kedisi masalını anlatacağım. Fabrikadaki mesaisinden lüks markaların podyumlarına uzanan Khaby Lame'in sıra dışı yolculuğuna hoş geldiniz. Takvimler 2020 yılının Mart ayını gösteriyordu. Senegal asıllı Khaby Lame, İtalya'nın Chivasso kentinde ailesiyle birlikte devletin sağladığı bir sosyal konutta yaşıyor ve bir fabrikada torna operatörü olarak kıt kanaat geçiniyordu. Tam o günlerde tüm dünyayı evlerine hapseden Covid-19 pandemisi patlak verdi. Fabrika küçülmeye gitti ve Khaby acımasız bir şekilde işinden kovuldu. Cebinde tek bir kuruşu dahi kalmayan 20 yaşındaki bu genç adam, çaresizlik içinde ailesinin yanına sığındı. Babası geçim derdiyle durmaksızın başka fabrikalara iş başvurusu yapması için baskı yapıyordu. Ancak Khaby ruhundaki o sessiz fırtınayla odasına kapandı. Ve o dönem herkesin akın ettiği TikTok dünyasına adım attı. O günlerde sosyal medyada büyük bir çılgınlık vardı. Basit bir elmayı soymak veya bir kapıyı açmak gibi sıradan işleri devasa aletlerle inanılmaz derecede karmaşık hale getiren absürt hayat hileleri, videoları milyonlarca izleniyordu. Cebinde ışık alacak parası bile olmayan Khaby, loş odasında telefonunu sabitledi ve bu yapay dünyayla dalga geçmeye karar verdi. O, diğer içerik üreticileri gibi lüks kameralar veya pahalı dekorlar kullanmadı. En önemlisi hiç konuşmadı. İtalyancayı çok iyi bilse de sessizliğin ve bıkkınlığın evrensel dilini keşfetmişti. Karmaşık ve saçma bir videonun hemen ardından ekrana geliyor. Sadece bir muzu eliyle soyuyor, kapıyı anahtarla açıyor ve ellerini iki yana açarak "İşte bu kadar basit. Neden zorlaştırıyorsunuz?" der gibi bir yüz ifadesi takınıyordu. Bu samimi, yapmacıklıktan uzak ve dahi mizah anlayışı adeta bir gecede internetin algoritmasını havaya uçurdu. İnsanlar onun kelimesiz tepkilerinde kendi bıkkınlıklarını buldu. Sadece 17 ay içinde dünyada 100 milyon takipçiye ulaşan ikinci insan oldu ve tahtın zirvesine oturdu. Dün fabrikadaki makinelerin gürültüsünde kaybolan o işsiz genç, artık lüks giyim devi Boss markasının küresel yüzüydü. Kendall Jenner ve Hailey Bieber gibi dünyanın en pahalı süper modelleriyle aynı podyumda yürüyor. Devasa billboardları süslüyordu. Tek bir reklam paylaşımıyla yüz binlerce dolar kazanan Khaby bununla da yetinmedi. Ticari haklarını yöneten şirketini 975 milyon dolarlık tarihi bir anlaşmayla devrederek adını milyarderler kulübüne yazdırdı. Zirveye çıktığında, ona geçmişi sorulduğunda ise sadece şu cümleleri kurdu: "Ben her zaman mutlu bir insandım. İtalya'da fabrika işçisiyken de mutluydum. Senegal'de fakirken de. Para ve başarı benim karakterimde hiçbir şey değiştirmedi," demişti. İşten kovulduğu o karanlık gün pes edip fabrikaları gezmeye devam etseydi, muhtemelen bugün hala isimsiz bir işçiydi. Ancak o, tüm dünyanın dil bariyerini aşan o basit el hareketini keşfederek kendi kaderini baştan yazdı. Hayat bazen biz planlar yaparken başımıza gelenlerin toplamıdır derler ya. Belki de şu an yaşadığınız o büyük başarısızlık sizin için hazırlanan en büyük dönüm noktasıdır. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
Eğer hayatınız bir gecede tamamen değişecek olsaydı ve sabah uyandığınızda milyarder olsaydınız, yapacağınız ilk şey ne olurdu? Düşüncelerinizi ve bu hikayenin sizde bıraktığı hisleri lütfen yorumlarda benimle paylaşın. Bu tarz ilham veren, insan ruhuna dokunan ve kaybolan umutları yeniden yeşerten başarı hikayeleri kaçırmamak için videoyu beğenmeyi ve ruhunu arayan hikayeler kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki hikayede ruhunuzun başka bir köşesinde buluşmak dileğiyle. Kendinize iyi bakın.